Uykunun derinliklerine doğru süzülürken, zihnimiz kadim zamanlara, insanlığın ilk şafağına doğru bir yolculuğa çıksın. Genellikle Sümer medeniyetini, yaklaşık 6000 yıl önce Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yükselen Uruk ve Eridu gibi şehirleriyle, yazının icadıyla ve karmaşık yönetim biçimleriyle uygarlığın beşiği olarak anarız. Bu anlatı, insanlık tarihine dair köklü bir inanç gibi zihinlerimize yerleşmiştir. Ancak derinlere indikçe bu tablonun eksik, hatta yanıltıcı olabileceğini fark ederiz. Gittikçe artan arkeolojik bulgular, Sümer'den çok daha eski, daha sofistike ve şaşırtıcı derecede çeşitli insan topluluklarının varlığını fısıldıyor. Öyle ki, insanlık kendi şehirli ve karmaşık geçmişinin bütün bir bölümünü adeta unutmuş durumda. Bu geleneksel anlatı, uygarlığın başlangıcını yaklaşık 6000 yıl öncesine dayandırsa da, yeni keşifler bu zaman çizgisini 12.000 yıl veya daha da geriye itiyor. Gözlerimizi Mezopotamya'nın çorak ovalarından alıp, kadim Anadolu topraklarına, Kuzey Denizi'nin sular altında kalmış düzlüklerine, Indus Vadisi'nin bilinmeyen şehirlerine, Sahra'nın bir zamanlar yemyeşil olan kalbine ve Amerika kıtasının unutulmuş yapılarına çevireceğiz. Bu yolculukta, insanlığın ilk büyük deneylerinin sadece bilinen coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında, farklı iklim ve kültürlerde eş zamanlı olarak yeşerdiğini göreceğiz. Her bir keşif, tarihin bize öğrettiği dersleri yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Mezopotamya'da uygarlığın adeta aniden ortaya çıkışına dair süregelen sorular, aslında buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü birçok kadim yerleşim ve yapı, bize okullarda öğretilen tarih anlatısına uymuyor. Onu adeta baştan yazmamızı talep ediyor. Bu unutulmuş şehirler, anıtlar ve yaşam biçimleri, sadece uzak diyarlarda değil, aynı zamanda bizim kendi topraklarımızda, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun kalbinde de gizemli izler bırakmış. Bu topraklar, sanıldığından çok daha derin bir geçmişe sahip. İnsanlığın ilk büyük uyanışlarına ev sahipliği yapmış, ancak hikayeleri zamanla sessizliğe gömülmüş. Şimdi bu sessizliği dinleme ve unutulmuş fısıltıları işitme zamanı. Bu derin ve sessiz yolculuğumuzda kadim zamanların fısıltılarını dinlerken, eğer bu hikayeler ruhunuza dokunuyor ve bu geceki serüvenimize devam etmek isterseniz, kanalımıza abone olarak bize katılabilirsiniz. Ayrıca bu gizemli tarihin izlerini sürerken dünyanın hangi köşesinden, hangi şehrinden bize eşlik ettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmanız, bu ortak keşif yolculuğumuzu daha da anlamlı kılacaktır. Belki de sizin de pencerenizden görünen yıldızlar, binlerce yıl önceki gökyüzüyle aynı sırları taşıyordur. Bu derin geçmişin en çarpıcı örneklerinden biri, medeniyetin bilinen tüm kurallarını altüst eden, Anadolu'nun güneydoğusundaki tozlu bir tepede, Göbekli Tepe'de yükseliyor. Bu kadim yapı, insanlığın kendi hikayesini nasıl yanlış anladığının, ne kadar büyük bir bölümünü unuttuğunun sessiz bir tanığı. 20. yüzyılın sonlarındaki keşfi, avcı toplayıcı atalarımızın sandığımızdan çok daha fazlasını başardığını gösterdi. 1994 yılında bir çobanın tesadüfen bulduğu o ilk oyma taşla başlayan kazılar, kısa sürede tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Yaklaşık 11.600, hatta bazı tahminlere göre 12.000 yıl öncesine tarihlenen devasa bir kompleks ortaya çıktı. Bu, Büyük Britanya'daki Stonehenge'den 6.000, Mısır piramitlerinden 7.500 yıldan daha eskiydi. O dönemde çanak çömlek, metal, tekerlek ve tarım devrimi henüz başlamamıştı. İnsanlık bu şaheseri inşa ettiğinde yerleşik hayata geçmemişti bile. Göbekli Tepe'nin kalbinde, her biri yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde ve 20 tona kadar ağırlığa sahip T şeklinde devasa taş sütunlar yükselir. Bu sütunlar, ustaca düzenlenmiş dairesel biçimlerde sıralanmış ve üzerleri tilkiler, aslanlar, akrepler, akbabalar ve yılanlar gibi hayvanların 3 boyutlu, son derece detaylı kabartmalarıyla süslenmiştir. Her bir figürün kas yapısı ve ifadesi, doğanın derinlemesine gözlemlendiğini
ve inanılmaz bir sanatsal yeteneği gösterir. Bu anıtsal mimari, henüz tarım yapmayan avcı toplayıcı topluluklar tarafından inşa edilmiştir ki bu, tarihin tüm ders kitaplarını yeniden yazmayı gerektiren bir durumdur. Uzun yıllar, tarihçiler insanlığın önce tarımı keşfettiğine, sonra yerleşik hayata geçtiğine ve ancak o zaman karmaşık toplumların ve anıtsal mimarinin ortaya çıktığına inanmıştı. Ancak Göbekli Tepe, bu kronolojik sırayı tamamen tersine çeviriyor. O bize, karmaşık sosyal yapıların ve böylesine büyük anıtların inşasının, tarımın başlamasından çok önce, insanlar hala avcılık ve toplayıcılıkla geçinirken de mümkün olduğunu gösterdi. Bu, insan zihninin ve toplumsal örgütlenmesinin çok daha erken dönemlerde bile şaşırtıcı bir kapasiteye sahip olduğunun kanıtıdır. 20 tona varan taş blokları ocaklardan kesip çıkarmak, kilometrelerce taşımak ve sonra bu devasa sütunları dikip oymak, hayal bile edilemeyecek bir insan gücü, koordinasyon ve planlama gerektiriyordu. Tüm bunlar, metal aletlerin, tekerleğin veya evcilleştirilmiş çekim hayvanlarının olmadığı bir çağda başarılmıştı. Bu durum, Göbekli Tepe'yi inşa eden topluluğun büyük ölçekli projeleri organize edebilen, lojistik yeteneklere sahip, belki de bir tür hiyerarşik yapıya sahip, karmaşık bir toplum olduğunu gösterir. Göbekli Tepe'deki hayvan kabartmaları sadece estetik değil, aynı zamanda derin sembolik anlamlar taşıyor olabilir. Bazı kabartmalarda bölgenin doğal faunasına ait olmayan hayvan türlerinin bulunması, bu insanların geniş bir coğrafya ile etkileşim içinde olduğunu düşündürüyor. Göbekli Tepe'nin tam olarak ne amaçla kullanıldığı hala bir sır perdesiyle örtülü. Bazı araştırmacılar buranın bir astronomik gözlemevi olduğunu, gün dönümleri ve yıldızlarla hizalandığını öne sürüyor. Kimileri ise dağınık avcı toplayıcı grupları için bir hac merkezi, mevsimsel toplanma yeri veya hatta tarımın başlangıcını tetikleyen bir ibadet alanı olabileceğini düşünüyor. Ancak Göbekli Tepe'nin en büyük gizemlerinden biri, yapının yaklaşık 1000 yıl kullanıldıktan sonra neden ve nasıl kasıtlı olarak gömüldüğüdür. Binlerce ton toprak ve molozla özenle kapatılan bu devasa tapınak kompleksi, sanki gelecek nesiller için bir zaman kapsülü gibi korunmuştur. Bu kasıtlı gömme eylemi derin bir anlam taşıyor olabilir. Belki kutsallığını korumak, belki de bir dönemin sonunu işaret etmek için. Bu sayede Göbekli Tepe 12 bin yıl boyunca bozulmadan kalmış ve 20. yüzyılın sonlarında yeniden keşfedilmeyi beklemiştir. Göbekli Tepe'nin kesin amacı, hayvan kabartmalarının derin anlamları, inşa edenlerin dili, mitleri ve nihai kaderleri hala çözülememiş sırlar olarak duruyor. Sümerler veya Mısırlılar gibi daha sonraki uygarlıklarla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı da sadece spekülasyonlardan ibaret. Ancak bu kadim yapı, bize Anadolu'nun sadece medeniyetlerin beşiği olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlığın en erken ve en şaşırtıcı kültürel deneylerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Burası, Türkiye topraklarında yükselen bir dünya mirasıdır. Tarihin akışını değiştiren, insanlığın potansiyelini yeniden tanımlayan, sessiz ama görkemli bir tanık. Anadolu'nun bereketli toprakları, Göbekli Tepe'nin ardından insanlığın yerleşik hayata geçişindeki bir başka cesur deneyine daha ev sahipliği yaptı. Konya Ovası'nın kalbinde yaklaşık 9400 yıl önce yükselen ve 1400 yıldan fazla bir süre kesintisiz olarak yaşanmış olan Çatalhöyük, bildiğimiz şehir tanımlarını altüst eden, sokakları olmayan, benzersiz bir proto-şehir olarak tarihe adını yazdırdı. Burası, insanlığın toplumsal örgütlenmede ne kadar farklı yollar deneyebileceğinin, kolektif yaşamın nasıl şaşırtıcı biçimler alabileceğinin canlı bir kanıtıydı. Anadolu'nun bereketli toprakları, Göbekli Tepe'nin ardından insanlığın yerleşik hayata geçişindeki bir başka cesur deneyine daha ev sahipliği yaptı.
Konya Ovası'nın kalbinde yaklaşık 9400 yıl önce yükselen ve 1400 yıldan fazla bir süre kesintisiz olarak yaşanmış olan Çatalhöyük, bildiğimiz şehir tanımlarını altüst eden, sokakları olmayan, benzersiz bir proto şehir olarak tarihe adını yazdırdı. Burası, insanlığın toplumsal örgütlenmede ne kadar farklı yollar deneyebileceğinin, kolektif yaşamın nasıl şaşırtıcı biçimler alabileceğinin canlı bir kanıtıydı. Çatalhöyük, yaklaşık 7400 yıllık bir geçmişe sahip olup, M.Ö. 7400 yılından M.Ö. 5950 yılına kadar, yani 1400 yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz olarak iskan edilmiş, yaklaşık 8.000 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmıştı. Bu kadim yerleşim, günümüz Türkiye'sinin merkezinde Konya Ovası'nın geniş ve düzlük arazisinde, verimli tarım alanlarının ortasında yer alıyordu. Göbekli Tepe'nin henüz avcı toplayıcı bir topluluk tarafından inşa edilmiş anıtsal bir tapınak kompleksi olmasına karşın, Çatalhöyük, tarımın ve yerleşik yaşamın tam anlamıyla benimsendiği, oldukça gelişmiş bir Neolitik kent örneği sunuyordu. Ancak bu kent, alışılagelmiş şehirlerden çok farklı bir yapıya sahipti. Çatalhöyük'ün en çarpıcı özelliği, sokaklarının olmamasıydı. Evler, birbirine bitişik bir şekilde inşa edilmiş, adeta tek bir büyük yapı kütlesi oluşturuyordu. Bu mimari düzenleme, şehrin içinde dolaşımı çatılar üzerinden sağlıyordu. İnsanlar, evlerine giriş için zemin katta kapı yerine, çatılardaki açıklıklardan merdivenlerle iniyorlardı. Çatılar, bir nevi kamusal alan, sokak ve aynı zamanda sosyal etkileşim noktaları olarak işlev görüyordu. Güneşin batışını izlemek, komşularla sohbet etmek veya gündelik işleri yapmak için çatılar kullanılıyordu. Bu, modern şehir yaşamından oldukça farklı, eşsiz bir deneyimdi. Bu özgün yerleşim planı, güvenlik kaygılarından mı kaynaklanıyordu, yoksa toplumsal yapının bir yansıması mıydı, kesin olarak bilinmiyor. Ancak evlerin boyutlarında ve düzenlerinde dikkat çekici bir tek düzelik göze çarpıyordu. Her bir ev yaklaşık 25 metrekarelik bir alana yayılmıştı ve belirgin bir şekilde lüks veya gösterişli yapılar bulunmuyordu. Bu durum, Çatalhöyük toplumunda radikal bir eşitlikçiliğin hüküm sürdüğüne dair önemli ipuçları veriyordu. Diğer antik uygarlıklarda sıkça rastlanan saraylar, anıtsal tapınaklar veya ayrıcalıklı elitlere ait konutlar burada mevcut değildi. Çatalhöyük, 1000 yılı aşkın bir süre boyunca hiyerarşik örgütlenmeyi bilinçli olarak reddetmiş, toplumsal eşitliği sürdürmeyi başarmış bir toplumun kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, şehirleşmeyle birlikte hiyerarşilerin doğal olarak ortaya çıktığına dair yaygın varsayımları sorgulatıyor. Çatalhöyük'ün sakinleri, görünüşe göre kolektif bir yaşam biçimini, ortak değerler ve belki de ritüeller etrafında birleşerek uzun soluklu bir istikrar içinde sürdürmeyi başarmışlardı. Bu, insanlığın toplumsal deneylerinin ne kadar çeşitli ve beklenmedik olabileceğinin büyüleyici bir göstergesiydi. Evlerin iç düzeni de oldukça dikkat çekiciydi. Yaşam alanları, günlük ihtiyaçların karşılandığı ve aynı zamanda kutsal kabul edilen mekanları barındırıyordu. Şehirde ayrı bir tapınak yapısı olmamasına rağmen, her evin içinde küçük tapınaklar veya kutsal kabul edilen köşeler mevcuttu. Duvarlar özenle sıvanır ve düzenli aralıklarla yeniden boyanırdı. Bu duvarları süsleyen karmaşık duvar resimleri, av sahneleri, geometrik desenler ve soyut tasarımlar, Çatalhöyük insanının zengin iç dünyasını ve sembolik düşünme biçimini gözler önüne seriyordu. Bu resimlerde ve evlerde bulunan diğer eserlerde, boğalar, leoparlar, akbabalar ve melez yaratıklar gibi hayvan figürleri önemli bir yer tutuyordu. Özellikle yaban öküzü kafatasları, bugrania adı verilen özel bir teknikle duvarlara monte edilerek dekoratif ve muhtemelen ritüelistik bir anlam taşıyordu. Bu hayvan motifleri, Çatalhöyük insanının hayvanlar dünyasıyla derin bir bağ kurduğunu, doğayı ve avcılığı yaşamlarının merkezine yerleştirdiğini gösteriyordu.
Bu eserler, yazılı kayıtların yokluğunda onların inançları, mitleri ve dünya görüşleri hakkında değerli bilgiler sunuyor. Çatalhöyük'ün en benzersiz adetlerinden biri de ölü gömme pratikleriydi. Ölen akrabalar, evlerin içindeki uyku platformlarının altına, genellikle bacakları bükülmüş pozisyonda gömülüyordu. Bu, ölülerin, yaşayanların arasında sürekli bir varlık olarak kabul edildiğini, aile bağlarının ölümden sonra bile devam ettiğine inanıldığını düşündürüyor. Evin temellerine gömülen atalar, hem koruyucu ruhlar hem de geçmişle olan bağın somut bir ifadesiydi. Bu uygulama, Çatalhöyük insanının ölüm ve ötesine dair derin inançlarını ve atalarına duydukları saygıyı ortaya koyuyordu. 1400 yıl boyunca bu eşsiz örgütlenmeyi sürdürmesi, Çatalhöyük'ü tarihin en uzun soluklu ve istikrarlı proto şehirlerinden biri haline getiriyor. Bu süre, birçok imparatorluğun ömründen daha uzundu ve insanlığın karmaşık toplumlar inşa etme yeteneğinin ne kadar çeşitli yollarla ortaya çıkabileceğini gösteriyordu. Bu uzun süreli istikrar, Çatalhöyük'ün sosyal yapısının ve kültürel dokusunun ne kadar güçlü ve uyumlu olduğunu kanıtlıyor, belki de bu, hiyerarşiden uzak, eşitlikçi bir yaşam biçiminin sürdürülebilirliğine dair bir örnekti. Ancak her kadim medeniyet gibi Çatalhöyük'ün de bir sonu vardı. Yaklaşık M.Ö. 6000 yılı civarında şehir yavaş yavaş terk edildi. Bu terk ediliş, savaş veya doğal bir felakette değil, daha çok kademeli bir boşalma şeklinde gerçekleşti. Nüfus azaldı ve sonunda şehir tamamen ıssız kaldı. Bu sessiz vedanın kesin nedenleri hala bir sır perdesiyle örtülü. Kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal yapıda yaşanan değişimler veya belki de bu eşsiz toplumsal deneyin doğal bir evrimi, terk edilişin arkasındaki nedenler arasında sayılabilir. Çatalhöyük'ün varlığı bize Anadolu'nun sadece Göbekli gibi anıtsal tapınaklara değil, aynı zamanda insanlığın yerleşik hayata geçişinde denediği radikal ve alternatif sosyal yapılara da ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Burası, tarihin bize öğrettiği medeniyet kavramını yeniden düşünmemizi sağlayan, farklı bir dünya görüşünün mümkün olduğunu gösteren bir laboratuvardı. Çatalhöyük, insanlığın kolektif yaşamı nasıl örgütleyebileceğine dair derin bir ders veriyor. Belki de bu ders, günümüzün karmaşık toplumları için bile hala geçerliliğini koruyor. Bu antik kent, sessiz kalıntılarıyla bize geçmişin sadece kralların ve imparatorlukların hikayelerinden ibaret olmadığını fısıldıyor. O, sıradan insanların ortak bir amaç etrafında birleşerek nasıl büyük işler başarabileceğini, eşitlikçi bir toplumun nasıl 1000 yıldan fazla ayakta kalabileceğini gösteren bir anıt. Çatalhöyük, Anadolu'nun derinliklerinden yükselen, insanlık tarihinin en büyüleyici ve gizemli sayfalarından birini oluşturan, uykuya dalmadan önce zihnimizde canlanan, sakin ama güçlü bir görüntü. Çatalhöyük'ün varlığı, bize Anadolu'nun sadece Göbekli gibi anıtsal tapınaklara değil, aynı zamanda insanlığın yerleşik hayata geçişinde denediği radikal ve alternatif sosyal yapılara da ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Burası, tarihin bize öğrettiği medeniyet kavramını yeniden düşünmemizi sağlayan, farklı bir dünya görüşünün mümkün olduğunu gösteren bir laboratuvardı. Çatalhöyük, insanlığın kolektif yaşamı nasıl örgütleyebileceğine dair derin bir ders veriyor. Belki de bu ders, günümüzün karmaşık toplumları için bile hala geçerliliğini koruyor. Bu antik kent, sessiz kalıntılarıyla bize geçmişin sadece kralların ve imparatorlukların hikayelerinden ibaret olmadığını fısıldıyor. O, sıradan insanların ortak bir amaç etrafında birleşerek nasıl büyük işler başarabileceğini, eşitlikçi bir toplumun nasıl 1000 yıldan fazla ayakta kalabileceğini gösteren bir anıt. Çatalhöyük, Anadolu'nun derinliklerinden yükselen, insanlık tarihinin en büyüleyici ve gizemli sayfalarından birini oluşturan, uykuya dalmadan önce zihnimizde canlanan, sakin ama güçlü bir görüntü.
Ancak insanlık tarihinin derinliklerine doğru çıktığımız bu gece yolculuğunda sadece toprak altında gizlenmiş şehirlerle karşılaşmıyoruz. Bazen medeniyetin izleri, zamanın ve doğanın acımasız elleriyle okyanusların derinliklerine gömülmüş, denizlerin sessizliğinde kaybolmuş diyarlarda da karşımıza çıkıyor. Toprağın altında yatan sırları ararken gözlerimizi bir de suların altındaki unutulmuş dünyalara çevirmeliyiz. Çünkü oralarda da insanlığın binlerce yıl önce nasıl yaşadığına dair çarpıcı kanıtlar, bir zamanlar yaşamla dolu olan, şimdi ise sadece balıkların yüzdüğü, yosunların kapladığı şehir kalıntıları bekliyor. Bu sadece coğrafi bir değişim değil, aynı zamanda insanlığın iklim karşısındaki kırılganlığının ve adaptasyon yeteneğinin de derin bir hikayesidir. Kuzey Denizi'nin soğuk ve dalgalı sularının altında, bir zamanlar Avrupa'nın kalbi olan geniş bir toprak parçası uzanır. Doggerland. 12 bin yıl kadar önce, son buzul çağının sona ermesiyle birlikte, buzulların erimesiyle deniz seviyeleri yükselmeden önce, Doggerland, bugünkü İngiltere adasının büyüklüğüne yakın bir alanı kaplıyordu. Burası, Avrupa kıtasını Britanya'ya bağlayan, zengin kaynaklara sahip, verimli topraklara sahip, ormanlarla, nehirlerle ve göllerle bezeli, hayat dolu bir diyardı. On binlerce yıl boyunca bu bereketli topraklarda yaşayan insanlar, avcı toplayıcı kültürleriyle doğanın sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak karmaşık bir yaşam sürmüşlerdi. Doggerland, Mezolitik dönemin en önemli yaşam alanlarından biriydi. Bu insanlar, mamutları, yünlü gergedanları ve diğer büyük av hayvanlarını takip ederek mevsimsel göçlerle zengin av alanlarını kullanmışlardı. Balıkçılık ve toplayıcılık da yaşamlarının önemli bir parçasıydı. Arkeolojik bulgular, bu insanların sadece hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda karmaşık aletler ürettiklerini, sosyal yapılar kurduklarını ve belki de kendilerine özgü inanç sistemlerine sahip olduklarını gösteriyor. Ancak bu zengin dünya, yavaş yavaş ve kaçınılmaz bir sona doğru ilerliyordu. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte dünya genelindeki buz tabakaları erimeye başladı. Ve bu durum binlerce yıl süren yavaş ama kesintisiz bir deniz seviyesi yükselişine yol açtı. Doggerland'ın sakinleri için bu bir anda gelen bir felaket değil, adeta yavaş çekimde yaşanan bir kıyametti. Her yüzyıl, her 10 yıl, hatta her yıl deniz biraz daha ilerliyor, kıyı şeridini yutuyor, tatlı su kaynaklarını tuzlu suya çeviriyor ve yaşam alanlarını daraltıyordu. Bu insanlar nesiller boyunca suların yükselişine tanık oldular. Atalarının topraklarının yavaş yavaş denize karıştığını gördüler ve sürekli olarak iç bölgelere doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu, insanlığın iklim değişikliği karşısındaki ilk büyük adaptasyon hikayelerinden biriydi. Bugün Doggerland'ın varlığı, büyük ölçüde Kuzey Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan buluntular sayesinde biliniyor. Mamut dişleri, fil dişi, oyma eserler, çakmak taşı bıçaklar, geyik boynuzu uçlar ve kemik aletler, bu kayıp dünyanın zenginliğini ve orada yaşamış insanların becerisini gözler önüne seriyor. Bu eserler, Mezolitik dönemin avcı toplayıcılarının sadece ilkel varlıklar olmadığını, aksine çevreleriyle derin bir etkileşim içinde olan, karmaşık bir kültüre sahip insanlar olduklarını kanıtlıyor. Bu sessiz kalıntılar, denizin derinliklerinden bize fısıldayan, unutulmuş bir geçmişin yankılarıdır. Deniz seviyesinin yükselişi binlerce yıl sürerken, yaklaşık 8200 yıl önce, Norveç açıklarında meydana gelen Storegga heyelanı adı verilen devasa bir olay, Doggerland'ın nihai kaderini hızlandırdı. Bu denizaltı heyelanı, 20 metreyi aşan devasa dalgalar üreten bir mega tsunami'ye yol açtı. Bu tsunami, Doggerland'ın kalan kıyı şeridini acımasızca dövdü, geride kalan yerleşim yerlerini ve yaşam izlerini sular altında bıraktı. Bu felaket, yavaş yavaş gerçekleşen erimenin son darbesi oldu ve Doggerland'ı tamamen denizin derinliklerine gömdü. Bir zamanlar yaşamla dolu olan bu diyar,
artık sadece haritalarda hayal edilen, arkeologların ve tarihçilerin zihinlerinde canlanan bir efsaneye dönüştü. Bogerland hikayesi, insanlık tarihinin sadece karada değil, suların altında da ne kadar büyük bir kısmının gizli kaldığını gösteren çarpıcı bir örnektir. Son buzul çağının sonunda dünya genelinde deniz seviyeleri yaklaşık 120 metre yükseldi. Bu, kıta sahanlıklarının büyük bir kısmının, yani insanların doğal olarak yerleştiği, kıyı şeridine yakın, verimli ve ulaşılabilir alanların tamamen sular altında kalması anlamına geliyordu. Bu durum, Doggerland gibi sayısız başka kayıp dünyanın da var olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu küresel fenomenin en yakın ve tanıdık örneklerinden biri, Karadeniz'in hikayesidir. Yaklaşık 7.000 yıl önce, Karadeniz'in bugünkü halinden çok daha küçük, tatlı suyla dolu bir göl olduğu düşünülmektedir. Akdeniz'den gelen devasa bir su baskını, İstanbul Boğazı'nın oluşumuyla birlikte Karadeniz'in seviyesini hızla yükseltmiş ve kıyılarındaki geniş alanları, belki de orada bulunan yerleşim yerlerini sular altında bırakmıştır. Bu olay, Anadolu'nun kuzey kıyılarında yaşayan topluluklar için büyük bir değişim ve göç dalgasına neden olmuş olabilir. Karadeniz'in derinlikleri, belki de Doggerland gibi binlerce yıl öncesine ait bilinmeyen medeniyetlerin izlerini saklamaktadır. Bu durum, bizlere hem coğrafyamızın ne denli köklü değişimler geçirdiğini, hem de insanlığın bu değişimlere nasıl adapte olduğunu düşündürüyor. Hindistan'ın batı kıyısındaki Kambay Körfezi'nde denizaltı araştırmaları 9.000 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen gizemli yapılar ortaya çıkardı. Bu yapıların bir zamanlar denizin altında kalmış bir şehrin kalıntıları mı, yoksa doğal oluşumlar mı olduğu hala tartışılsa da, bu buluntular, deniz seviyesinin yükselişiyle kaybolan yerleşim yerlerinin sadece Avrupa'ya özgü olmadığını gösteriyor. Japonya'nın Yonaguni Adası açıklarında keşfedilen devasa taş oluşumları da benzer soruları gündeme getiriyor. Bazıları bunların doğal bir jeolojik oluşum olduğunu savunurken, diğerleri binlerce yıl öncesine ait insan yapımı bir anıt olduğunu iddia ediyor. Bu sualtı gizemleri, tarih kitaplarımızın henüz yazılmamış sayfalarını oluşturuyor. Bu denizin yuttuğu dünyalar, insanlığın kolektif hafızasında derin izler bırakmış olabilir. Gılgamış destanındaki büyük tufan, Tevrat'taki Nuh tufanı, antik Yunan mitlerindeki Deukalyon efsanesi ve Avustralya aborjinlerinin sözlü geleneklerindeki su baskını hikayeleri gibi dünya genelindeki sayısız tufan efsanesi, gerçek hayatta yaşanmış bu felaketlerin birer yankısı olabilir. İnsanlar, bu devasa doğal olayları nesilden nesile aktararak bu kıyamet senaryolarını mitolojilerine ve inanç sistemlerine dahil etmişlerdir. Bu efsaneler sadece birer hikaye değil, aynı zamanda binlerce yıl öncesinin iklim felaketlerinin ve insanlığın hayatta kalma mücadelesinin sessiz tanıklarıdır. Tarihçiler ve arkeologlar, bu denizin altındaki kayıp dünyaların, insanlık tarihinin ne kadar büyük bir kısmını oluşturduğunu ancak tahmin edebiliyorlar. Kıyı şeritleri, her zaman insan yerleşimleri için cazip olmuş, balıkçılık, ticaret ve ulaşım için ideal ortamlar sunmuştur. Bu nedenle on binlerce yıl boyunca kıta sahanlıkları üzerinde sayısız köy, kasaba ve belki de şehirler kurulmuş olabilir. Ancak deniz seviyesinin yükselişiyle birlikte bu yerleşim yerlerinin çoğu şimdi metrelerce suyun altında erişilemez durumda yatıyor. Bu, insanlığın yeniliklerinin, kültürel başarılarının ve günlük yaşamlarının büyük bir bölümünün sonsuza dek kaybolduğu anlamına gelebilir. Bu kayıp dünyaların hikayesi, bize insanlığın sadece kurduğu şehirlerle değil, aynı zamanda kaybettiği şehirlerle de tanımlandığını hatırlatır. Bogerland'ın sessiz suları, Karadeniz'in derinlikleri ve Kambay Körfezi'nin gizemli kalıntıları, bize tarihin ne kadar kırılgan olduğunu ve doğanın gücü karşısında insanlığın ne kadar küçük kaldığını gösteriyor. Ancak aynı zamanda bu hikayeler atalarımızın olağanüstü adaptasyon yeteneğini, değişen koşullara rağmen hayatta kalma ve yeni başlangıçlar yapma azmini de
gözler önüne seriyor. Bu sadece bir kayıp hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun direncini ve sonsuz keşif arzusunu anlatan bir destandır. Denizin altındaki bu unutulmuş şehirler, bizlere tarihin sadece bildiğimiz yüzünden ibaret olmadığını, çok daha büyük ve derin bir resmin olduğunu fısıldıyor. Her yeni dalga, belki de yeni bir sırrı kıyıya vuruyor. Her yeni teknoloji, denizin dibindeki bir başka gizemi aydınlatıyor. Bu, bitmeyen bir keşif yolculuğudur. Geçmişin sular altında kalmış sayfalarını ararken, insanlığın kendi kökenlerine dair anlayışını sürekli genişleten bir yolculuk. Ve bu yolculukta, denizin dingin yüzeyinin altında, binlerce yıl öncesine ait hikayeler sessizce dinlenmeyi bekliyor. Denizin derinliklerinde yatan unutulmuş şehirler, insanlık tarihinin sadece bir yüzünü temsil ederken, karaların altında, tozlu toprakların ve zamanın kalın perdelerinin ardında da bambaşka bir dünya saklıydı. Bu dünya, Sümer ve Mısır gibi tanıdık uygarlıklardan çok daha geniş bir coğrafyaya yayılan, kendi özgün kuralları ve gizemleriyle var olmuş bir medeniyetler ağıydı. Tıpkı sular altında kalan Doggerland gibi, bu kara parçaları da binlerce yıl boyunca unutulmuş, modern dünyanın gözlerinden gizlenmişti. Ancak 20. yüzyılın başlarında bu büyük sırlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı ve bize insanlığın ilk şehirlerinin sadece Mezopotamya'da parlamadığını gösterdi. Hint Yarımadası'nın kuzeybatısında, günümüz Pakistan ve Hindistan topraklarında, Indus Nehri'nin bereketli vadisinde, insanlık tarihinin en büyük ve en gizemli uygarlıklarından biri filizlenmişti. Harappa uygarlığı. Yaklaşık 4500 yıl önce, milattan önce 2500'lü yıllarda zirvesine ulaşan bu medeniyet, bilinen diğer büyük uygarlıklardan, yani Mısır ve Mezopotamya'dan daha geniş bir alana yayılmıştı. 1.250.000 kilometre kareyi aşkın bir coğrafyada, 1500'den fazla yerleşim yeriyle, o dönemde dünyanın en kalabalık ve en organize toplumlarından birini oluşturuyordu. Ancak bu devasa uygarlık, uzun yıllar boyunca modern dünya tarafından tamamen unutulmuştu. Ta ki 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına kadar demiryolu inşaatları sırasında tesadüfen ortaya çıkan tuğla kalıntıları, bu kayıp dünyanın ipuçlarını vermeye başlayana dek. Harappa ve Mohenjo-Daro gibi büyük şehirleri, bu uygarlığın en çarpıcı örneklerini sunar. Bu şehirler, o dönemin dünyası için şaşırtıcı bir ileri görüşlülük ve mühendislik bilgisiyle inşa edilmişti. Sokaklar, kusursuz bir ızgara planına göre düzenlenmiş, geniş bulvarlar ve dar ara sokaklar arasında bir denge kurulmuştu. Her şey, ortak bir planlama ve merkezi bir otoritenin varlığını gösteriyordu. Ancak bu otoritenin doğası, günümüzdeki arkeologlar için hala bir muammadır. Şehirlerin inşasında kullanılan tuğlalar standart boyutlarda 4:1 oranında üretilmişti ve bu standartlaşma yüzlerce kilometre uzaktaki farklı yerleşim yerlerinde bile aynı titizlikle korunmuştu. Bu sadece gelişmiş bir üretim tekniğini değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya yayılan güçlü bir organizasyon ve işbirliği ağını da işaret ediyordu. Harappa şehirlerinin en hayranlık uyandıran özelliklerinden biri, o döneme göre inanılmaz derecede gelişmiş olan hijyen ve kanalizasyon sistemleriydi. Her evin kendine ait bir banyo alanı vardı ve bu banyolar özenle döşenmiş kiremitlerle kaplıydı. Atık sular, sokakların altından geçen karmaşık bir kanalizasyon ağına bağlanıyordu. Bu sistem sadece atık suları tahliye etmekle kalmıyor, aynı zamanda düzenli aralıklarla yerleştirilmiş rögerler sayesinde kolayca temizlenebiliyordu. Mohenjo-Daro'da bulunan büyük hamam ise bu ileri görüşlü yaklaşımın zirvesini temsil ediyordu. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki bu devasa havuz, su sızdırmaz bir şekilde inşa edilmiş ve özel bir sistemle doldurulup boşaltılabiliyordu.
Bu yapının amacı tam olarak bilinmese de ritüelistik arınma veya kamusal hijyen için kullanıldığı düşünülmektedir. Bu tür bir sanitasyon ve mühendislik seviyesi, binlerce yıl boyunca başka hiçbir uygarlıkta görülemeyecek kadar eşsizdi. Roma İmparatorluğu'nun bile benzer bir seviyeye ulaşması için 2000 yıldan fazla zaman geçmesi gerekecekti. Ancak Harappa uygarlığını diğer antik medeniyetlerden ayıran en büyük gizemlerden biri, sarayların, anıtsal tapınakların, kraliyet mezarlarının veya büyük surların olmamasıydı. Mısır'ın görkemli piramitleri, Sümer'in ziguratları veya Mezopotamya'nın krallara ait sarayları gibi belirgin güç sembolleri Indus Vadisi şehirlerinde yoktu. En büyük yapılar genellikle depolar ve kamu hamamlarıydı. Bu durum, Harappa toplumunun hiyerarşik bir yapıya sahip olmadığını, belki de daha eşitlikçi bir düzenle yönetildiğini düşündürmektedir. Belki de güç, daha ince, arkeolojik olarak görünmez yapılar aracılığıyla dağıtılmıştı. Ya da bu insanlar, farklı bir toplumsal düzeni, yani krallar ve tanrı krallar yerine, ortak bir refah ve uyum üzerine kurulu bir yaşamı tercih etmişlerdi. Bu, tarihçilere ve arkeologlara, insanlığın karmaşık toplumlar kurmak için tek bir yola mahkum olmadığını gösteren değerli bir dersti. Harappa uygarlığının bir diğer büyük sırrı ise yazılarıdır. Binlerce kısa yazıt, mühürler, çanak çömlekler ve aletler üzerinde bulunmuştur. Ancak bu Indus yazısı günümüze kadar çözülememiştir. Mısır hiyeroglifleri veya Mezopotamya çivi yazısı gibi bu yazının da bir gün deşifre edilmesi bize bu gizemli uygarlığın dili, tarihi, inançları ve günlük yaşamları hakkında paha biçilmez bilgiler sağlayabilir. Ancak şimdilik bu yazıtlar sessizliğini koruyor ve Harappalıların kendi hikayelerini kendi sözleriyle anlatmasını engelliyor. Bu durum onların dünyasını sadece arkeolojik kalıntılar ve varsayımlar üzerinden anlamaya çalışan bizler için daha da gizemli hale getiriyor. Milattan önce 1900'lü yıllardan 1300'lü yıllara doğru Harappa uygarlığı yavaş yavaş gerilemeye başladı ve sonunda dağıldı. Bu çöküşün nedeni diğer birçok antik uygarlığın aksine büyük bir savaş veya istila değildi. Önde gelen teori iklim değişikliğidir. Bölgedeki muson yağmurlarının desenlerindeki değişiklikler, nehirlerin yataklarını değiştirmesi veya kuruması, tarım için hayati öneme sahip olan suyu kesintiye uğratmış olabilir. Kuraklık ve çevresel bozulma, şehirleri yaşanmaz hale getirmiş, insanları daha küçük gruplar halinde dağılmaya ve başka bölgelere göç etmeye zorlamış olabilir. Bu, ani bir felaket değil, binlerce yıl süren bir yaşam biçiminin yavaş ve kaçınılmaz bir sonuydu. Indus Vadisi'nin bu sessiz çöküşü, bize iklim değişikliğinin en gelişmiş uygarlıkları bile nasıl etkileyebileceğini ve insanlığın doğa karşısındaki kırılganlığını hatırlatan acı bir ders olmuştur. Indus Vadisi uygarlığının hikayesi, insanlık tarihine dair bildiğimiz pek çok varsayımı sarsar. Bize, uygarlığın tek bir kaynaktan yayılan bir ışık olmadığını, farklı coğrafyalarda, farklı koşullar altında, bağımsız olarak defalarca filizlendiğini gösterir. Bu, krallıklar ve savaşlar üzerine kurulu olmayan, belki de daha çok ticaret, ortak yaşam ve çevresel uyum üzerine odaklanmış bir medeniyetin mümkün olduğunu kanıtlar. Harappa'nın sessiz sokakları, gelişmiş kanalizasyon sistemleri ve çözülemeyen yazıları, bize insanlığın ne kadar çeşitli yollarla karmaşıklığı deneyimlediğini ve bu yolların çoğunun hala sır perdesi altında olduğunu fısıldıyor. Bu kayıp şehirler, insanlığın unutulmuş dehalarının, kendi benzersiz hikayelerini, kendi sessiz dillerinde anlattığı sonsuz bir ilham kaynağıdır. İnsanlık tarihinin bu büyük ve karmaşık tablosunda bazı uygarlıklar doğanın acımasız dönüşümleriyle yüzleşmek zorunda kalmış, kimileri ise bu değişimlerden yepyeni bir başlangıç yaratmıştır. Indus Vadisi'nin iklim değişikliğiyle gelen sessiz çöküşünün ardından, şimdi bakışlarımızı başka bir büyük coğrafyaya, günümüzün kurak ve çorak Sahra Çölü'ne çeviriyoruz. Ancak gözlerimizin önündeki bu uçsuz bucaksız kum denizi,
her zaman böyle değildi. Binlerce yıl önce bu topraklar hayat dolu yeşil bir cennetti. Nehirlerin aktığı, göllerin parladığı, otlakların hayvan sürüleriyle dolup taştığı, insan topluluklarına ev sahipliği yapan bereketli bir diyardı. Yaklaşık 10 bin yıl önce başlayan ve yaklaşık 5500 yıl önce sona eren Afrika nemli dönemi boyunca Sahra bugün hayal etmesi güç bir ekosisteme sahipti. Bu dönemde muson yağmurları kuzeye doğru kaymış, bölgeyi yaşam için elverişli kılmıştı. Filler, zürafalar, gergedanlar ve timsahlar bu yeşil topraklarda özgürce dolaşıyor, insanlar da avcılık, toplayıcılık ve daha sonra hayvancılıkla uğraşarak bu verimli ortamda kendilerine bir yaşam kuruyorlardı. Bu dönem, insanlığın doğa ile uyum içinde yaşadığı, ancak aynı zamanda şaşırtıcı bir karmaşıklık sergilediği bir zaman dilimiydi. Bu kadim Sahra kültürlerinin en çarpıcı örneklerinden biri, Mısır'ın güneyindeki çölün derinliklerinde, bugün kurak bir vadi olan Nabta Playa'da ortaya çıkarıldı. Milattan önce yaklaşık 7000'li yıllara tarihlenen bu bölgede, günümüzden 9000 yıl önce yaşamış insanlar, astronomik gözlemler için kullanılan taş daireler ve takvim cihazları inşa etmişlerdi. Bu yapılar, İngiltere'deki ünlü Stonehenge'den 1 veya 2000 yıl daha eskiydi ve güneşin hareketlerini, mevsimleri ve hatta Sirius gibi belirli yıldızların doğuşunu takip etmek için kullanıldığı düşünülüyor. Bu, çobanlık yapan bir toplumun, gökyüzüne dair nedenli sofistike bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve organize bir yaşam sürdüğünü gösteriyordu. Nabta Playa'daki bu taş anıtlar sadece gökyüzünü izlemekle kalmıyor, aynı zamanda topluluğun yaşam döngüsünü, ekim ve hasat zamanlarını, hatta belki de dini törenlerini düzenlemelerine yardımcı oluyordu. 4 metreye kadar yükselen dikili taşlar ve onları çevreleyen halkalar, o dönem insanların mühendislik becerileri ve kozmolojik anlayışları hakkında bize önemli ipuçları sunuyor. Bu yapılar, sadece taşları bir araya getirmekten öte, gökyüzünün ritmiyle yeryüzündeki yaşamı bütünleştiren derin bir felsefenin ve ortak bir çabanın ürünüydü. Ancak Afrika nemli dönemi, M.Ö. yaklaşık 5500'lü yıllarda hızla sona erdi. Sadece birkaç yüzyıl içinde Yeşil Sahra, bildiğimiz o uçsuz bucaksız, kavurucu çöle dönüştü. Nehirler kurudu, göller buharlaştı, otlaklar kum tepelerine yenik düştü. Bu, bölgedeki insan toplulukları için büyük bir çevresel felaket ve kaçınılmaz bir göç dalgasının başlangıcıydı. Hayatta kalmak için bu kadim Sahra kültürleri, su kaynaklarının ve yaşamın hala mümkün olduğu bölgelere doğru hareket etmek zorunda kaldılar. Bu büyük iklimsel değişim ve buna bağlı göçler, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sahra'nın kuraklaşmasıyla birlikte bölgedeki insanlar, sahip oldukları bilgi birikimi, hayvancılık becerileri ve sosyal yapılarıyla birlikte muhtemelen doğuya, hayat veren Nil Vadisi'ne doğru yöneldiler. Bu göç dalgası, Mısır medeniyetinin tohumlarını atmış olabilir. Nil'in bereketli kıyıları, bu göçmen topluluklara yeni bir başlangıç fırsatı sunarak, bilinen Mısır uygarlığının temelini oluşturan erken yerleşimlerin ve kültürel gelişmelerin önünü açtı. Milattan önce yaklaşık 4000'li yıllara gelindiğinde, Yukarı Mısır'daki Hierakonpolis gibi yerleşimler, karmaşık kentsel merkezler olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu şehirler, anıtsal mimari, organize din, endüstriyel ölçekte bira üretimi ve hatta hayvanat bahçeleri gibi özelliklere sahipti. Bu gelişmeler, aniden ortaya çıkmış gibi görünse de, aslında Sahra'dan gelen binlerce yıllık birikimin ve kültürel evrimin bir devamıydı. Hierakonpolis, Mısır'ın hanedanlık öncesi dönemindeki en büyük ve en önemli merkezlerden biriydi ve gelecekteki Firavunlar ülkesinin temellerini atmaktaydı. Bu dönemde Mısır'ın derin tarihine dair hala çözülememiş bazı sırlar da bulunmaktadır. Örneğin Gize platosunda yükselen Büyük Sfenks'in yaşına dair süregelen bir tartışma vardır. Geleneksel arkeoloji,
Sfenks'in milattan önce yaklaşık 2500'lü yıllarda Firavun Kefren döneminde inşa edildiğini kabul eder. Ancak jeolog Robert Schoch gibi bazı araştırmacılar, Sfenks'in gövdesindeki erozyon desenlerinin şiddetli yağmurlar tarafından oluştuğunu ve bu tür yağmurların sahrada milattan önce 7000'li yıllardan önce görüldüğünü öne sürer. Bu teori, Sfenks'in geleneksel tarihlendirmeden binlerce yıl daha eski olabileceğini, dolayısıyla çok daha erken ve yetenekli bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olabileceğini ima etmektedir. Elbette, Sfenks'in yaşına dair bu iddialar, ana akım arkeoloji içinde oldukça tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Ancak bu tür teoriler, bilinen tarihin ötesinde Mısır topraklarında daha derin ve unutulmuş bir geçmişin var olabileceği fikrini akıllara getirmektedir. Acaba Mısır, sadece hanedanlık dönemleriyle değil, aynı zamanda sahranın yeşil olduğu zamanlardan kalma, kayıp bir medeniyetin mirası üzerine mi kurulmuştu? Bu sorular, geçmişin perdesini aralamak için bizleri daha da derine inmeye teşvik ediyor. Antik Mısır kraliyet listelerinde ve geleneklerinde, insan, firavunlardan önce hüküm süren tanrılar ve yarı tanrısal varlıklar olan Şemsu-Hor, yani Horus'un takipçilerinden bahsedilir. Bu efsanevi figürler, bazı araştırmacılar tarafından sahradan gelen bu eski kültürlerin ve onların biriktirdiği bilgeliklerinin zamanla çarpıtılmış ve mitolojik hale gelmiş anıları olarak yorumlanmaktadır. Belki de Mısır'ın o eşsiz bilgeliği, gökyüzü bilgisi ve anıtsal yapı inşa etme yeteneği, bu unutulmuş sahra atalarından miras kalmıştır. Bu tür sakin, tarih yolculuklarını bizimle sürdürmek isterseniz, kanalımıza abone olmanız, bu uzun gecelerde anlatılacak yeni hikayelere de sessizce kapı aralar. Bu bakış açısı, Mısır medeniyetinin kökenlerine dair bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlar. Uygarlık, Nil Vadisi'nde aniden ortaya çıkan bir mucize değil, binlerce yıl süren bir evrimin, iklimsel değişimlerin zorladığı göçlerin ve farklı kültürlerin bir araya gelerek yarattığı bir sentezin sonucuydu. Sahranın yeşilliğiyle başlayan ve Nil'in bereketli sularında devam eden bu hikaye, iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki dönüştürücü gücünü ve en bilinen uygarlıkların bile derinlerde yatan, unutulmuş kökleri olabileceğini gözler önüne serer. Bu, tarihin sadece yazılı belgelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda taşların, erozyon izlerinin ve efsanelerin fısıltılarında da saklı olduğunu bize hatırlatan büyüleyici bir yolculuktur.